haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Pardon, sesim kısıkmış. İyi akşamlar tekrardan sayın seyirciler. Yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Yeni yılın ilk programı, herkes yeni yıla umutla girdi, heyecanla girdi ama Zollingen'de bulunan Borbert işçileri bu heyecanı yaşayamadı. Çünkü onlar yeni yıla işsiz olarak girdiler. İşlerinden oldular. Uzun yıllardır çalıştıkları fabrikadan artık birer işsiz olarak kaldılar ve şu anda da eylemlerini sürdürüyorlar. Bugün, bu akşam uzun yıllardır Borbert'te çalışan işçi arkadaşlarımız birlikte onlarla fabrikanın neden iflas sürecine geldiğini, daha doğrusu gerçekten bir iflas mı yoksa arkasında başka hesaplar mı var? Ve tabii ki başlayan bu sürecin işçileri, onların ailelerini nasıl etkilediğini ve bundan sonra başlatmış oldukları mücadeleye nasıl devam edecekler? Bugün bunları konuşacağız. Sizler de görüş ve önerilerinizi bize sosyal medya hesaplarımızın altında yazarsanız seviniriz. Ayrıca programımızı paylaşırsanız sosyal medya hesaplarınızdan daha fazla insana ulaşmamızı sağlamış olursunuz ve yine kanallarımıza abone olursanız memnun oluruz diyelim. Arkadaşlarımızı yayına alalım. Sinan Alakuş uzun süredir Borbert'te çalışıyor. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Halit Bıçakçı'yla Ali Çalışkan şu anda Duisburg'dalar. İkisi birlikte. Siz de hoş geldiniz. Ali Çankaya. Ali Çankaya. Evet. Pardon. Deniz Hanım ve eşi Ayhan Türkoğlu şu anda ekranda görüyorsunuz. Onlar da ailece bu akşam yayınımızda ve bize başından geçenleri anlatacaklar. Tuncay Sarıaltın arkadaşımız var. O da uzun süredir Borbert'te çalışıyor. Bu mücadelenin içerisinde. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sinan Alakuş, istersen önce bize kısaca Borbert'i bir anlatabilir misin? Yani hani konuşacağız, işten atılma oldu, kar mı etti, zarar mı etti, işçilerin durumu nasıl? Ama bu firmayı bize biraz anlatabilir misin? Nerede, kaç kişi çalışıyor, nasıl bir oluşum içerisinde? Şimdi Borbet, tanımayan arkadaşlar için, tanımayan izleyiciler için az bir aile şirketi. Tamamen yani özel bir aileden oluşuyor. Borbet'in ortalama 2001'de Zollingen'i almasıyla, bizim bulunduğumuz, çalıştığımız fabrikayı almasıyla büyük bir atılım yaptı. Yani şu anda dünya genelinde Avusturya, Almanya ve Güney Amerika olmak üzere 6 ve 7 tane fabrikası var. Toplam yani dünya çapında çalıştırdığı işçi sayısı 4600 civarında. Evet. Ve bu fabrikalardan bir tanesi de bizim bulunduğumuz yani Borbet Zollingen. Zollingen şehrinde yer alıyor. Yani bu aile senelerdir alüminyum jant üretiyor. Alüminyum jant üzerine uzmanlaşmış bir aile. Yani Avrupa piyasasının en önde gelenlerinden, dünyada da özellikle ikinci ve üçüncülükte yani yer değiştiriyor. Bu jantları yani bildiğimiz büyük şirket otomobil tekerleri satın alıyor değil mi? Yani evet, otomobil jantlarını, Ford'a kadar değil, evet. alüminyum jantlarını üretiyoruz. Ve kendisi Avrupa pazarının en önde gelen isimlerinden bir tanesi ve dünya pazarında da 2 ile 3'te özellikle yer oynayan birisi. Evet. Ali Çankaya peki. Yani. Tabii. Peki bu kadar bir dünya firması Avrupa'da önemli bir yere sahip, değişik fabrikaları var ve Zollingen'de de özellikle üretilen jantların bu piyasada en iyi jantlar olduğu belirtiliyor. Ne oldu da bu fabrikada birden bir zarar aşamasına gelindi ve fabrikanın kapatılmasına karar verildi? Yani aslında iş daha çok 2 sene önce bu fabrika sahibi bizlerin ücretlerimizden %25 kesmek istemesiyle başladı. Şimdi burada sorun daha çok biz gerçekten gece gündüz demeden
bayram, tatil demeden işimize gidiyorduk. Dolayısıyla en önemlisi kaliteli jantlar da üretiyorduk. Daha doğrusu en önemlisi bizim ürettiğimiz jantlar Borbet'in diğer firmalarında üretilmiyordu bile. En özel jantları biz yapıyorduk. AMG'ye, Porsche'ye, Mercedes'e, Benz'e. Daha büyük jantlar, daha kar getiren jantlar. Onun haricinde siparişlerimiz de yeterli vardı. Kar da ediyordu. Yıllar boyunca kar etti. Hatta bizim sırtımızdan da söyleyebiliriz. En son 5 sene önce Kodasdorf'ta da bir firma daha açtı. Ama dediğimiz gibi bu küresel krizi, daha çok pandemi, çip krizi, Ukrayna savaşını bahane etti. Bizim aylıklarımızdan daha çok feragat etmemizi istedi ve bunu da tam anlamda başaramadığı için firmayı adım adım iflasa doğru götürdüler. Şimdi buradaki sorun adamlar yani bu ispatlı bir şekilde en kötü ihtimal 2023 için 1.1 milyon 1.1 milyon jant siparişimiz var dediler. Ama burada bir gecede bir karar verildi. Ayın 24'ünde bir aynı müşteri şeyi vardı. Yani bir pazarlık şeyi vardı, mahkemesi. Onun haricinde arkasından hemen firmayı komple kapatıyoruz dedi. Dolayısıyla biz de bu iflas kararının şaibeli olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu kararla gerçekten aslında bütün işçi hakları arkadaşlarımızın hakkını gasp ederek yani kapının önüne koydular bizi. Peki. Halit, özellikle hani firmanın şaibeli bir şekilde iflas edildiğini Ali Çankaya söyledi. Bir fabrikada çalışan 600'den fazla değil mi? Aynı zamanda sen Betriksat'ta olduğun için ayrıntılı belki daha bilgi verebilirsin. 647 çalışan var ama bunların hepsi işçi statüsünde değil anlayabildiğim kadarıyla. Kaç tane işçi, kaç tane memur ve bunların ne kadarı Türkiye kökenli? Şimdi Türkiye kökenli sayısı medyada dolaşan sayılar değil tabii. Diğer şeyde ama yani Türkiye'li sayısı 200'lerin üzerinde, 300'e yakın olabilir. Evet. Ama şöyle bir durum var. Yani medyanın bu kullandığı dil de hoş bir dil değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani işte yıl başında 400 tane Türk'ü kapının önüne koydular. Bu hoş bir dil değil. 650 tane işçi ve emekli kapının önüne koydular. Bu dili kullanırsak daha iyi düşünüyorum. Diğer taraftan ben Ali arkadaşa ek olarak şunu söylemek istiyorum. Bu firma koronadan önce ben aynı zamanda Wirtschaftsausschuss'taydım. Ne diyorlar ona? Ekonomi komisyonu. Evet. Onun yani için, iş yeri temsilciliği adına ekonomi komisyonundaydın. Evet. Onun gelir giderleri o zaman biliyorsun. Ben gelir giderleri biliyorum. Hepsi de elimde şu an mevcut. Birçoğu. Şöyle yani 2017, 18, 19 yılında firmamızdaki bizim ürettiğimiz kapasite yetmediği gibi dışarıdan sürekli 300 bin, 400 bin jant siparişi verilmiş. Belirli firmalarla anlaşmaları olabilir. Arkadaşlar bazen söylüyorlar, diyorlar işte bir anlaşması var, oradan şu sayıda jant alacak falan diyorlar da. Yalnız şimdi sayılara bakıldığı zaman 2017, 2018, 2019 sayılarımız aşırı derecede kar yapan bir firma ve o dönemde bizden para istediler. Ta o dönemde bizden işte atıyorum 10 saat istediler, übe tarifli şeyi istediler. Bizim bu hakları patron bize vermedi, işveren bize vermedi. Bu hakları biz gerçekten savaşarak, dik durarak, sendikamızın arkasında durarak biz bu hakları elde ettik. Ve bundan o dönemde istedikleri şeyi tam o aşamaya geldikçe 2019'un sonlarına doğru yani kar yaptıkları, yoğun bir kar yaptıkları dönemde bunları isterken korona krizi çıktı. Korona döneminde de işte bunları bahane ederek
Daha sonra da savaşları bahane ederek tariften çıktılar. Bu sürece getirdiler. Bu sürecin bu şekilde bize gelmesi gerçekten bizleri şok etti ve işçi arasında, aşağıda çalışan işçi, emekçi arkadaşlarımızın arasında da bir bölünmeye neden oldu. Bunun nedeni belki, bunun nedeni 188 kişi çıkarılacak dediler. 188 kişi çıkarılacak dediler. 188 kişi çıkarılacak diye attıklarında ortaya herkes acaba benim adım da var mı listede kavgasına girdi. Acaba ben var mıyım? O var mı? Şu var mı? Falan diyerek yani patron en sonunda 188 kişinin dışında geriye kalanlardan da dedi %25 maaşından dedi alacağım. Hatta dedi tarifinden de alacağım. Toplu iş sözleşmesi Evet. anlaşmasından da alacağım dedi. Ve böylelikle Ali arkadaşımızın da söylediği gibi böylelikle ani bir kararla fabrikayı 24'ünde kapatma kararı aldı. Yalnız o süreçte bir şey daha eklemek istiyorum. Birazdan geliriz onlara. Bir kısmını. Evet, buyurun. 3 aylık Gesundheits premie getirdi. Yani hasta olmayana 100 euro verdi. Bunu işçi temsilcisiyle anlaştı. 3 ay o 100 euro için gerçekten hasta olanlardan da işe gelen arkadaşlarımız oldu ve o süreçte Like firmadan, taşerondan işçiler getirdi. Yani biz firmayı karar verdiği gün firmayı kapatıyorum dediği gün bizim hepimiz giderken taşeron işçiler çalışıyordu ve biz ayrıldıktan sonra da hala bugün taşeron işçiler çalışıyor firmada. Evet. Peki. Böyle bir durumla karşı karşıyayız şu an. Tuncay, bu işten atma kararı gelince işçiler arasında nasıl bir tepkiyle karşılandı? Neler oldu? Yani herkes demin Halit Bıçakçı biraz hani önce 180 kişi atacağız dedi. Sanki sıra bana gelir mi gelmez mi diye bir belirsizlik oldu. İşçiler içerisinde nasıl bir etki yarattı genel olarak? İyi akşamlar. Şimdi kapanmadan önce gerçekten bizden bir beklentileri vardı işçilerin. Yani hep bekliyorlar. Yani bir şey yapalım konuşuluyordu. Fakat o denilen rakamlar önce 180 kişi çıkılacak dedi. Bir beklenti alındı. Sonra 250'ye çıktı bu rakam. Hep böyle işçileri sosyal plan yapılacak. Sosyal planla bu diyecekleri işçilerde geri bir tutum da veya işte tereddütlü bir tutum meydana geldi. Özellikle Betlip Saat'taki arkadaşların 11 tane Betlip Saat'taki arkadaşın 6 tanesi bu işleri hızlandırmak için de hep bizi bir beklentiye de soktular. Hak alıyoruz, vermeyeceğiz demeleriyle. Çoğunluk 6 kişi de yani 11 kişi ama bu işi imzalayan 6 tane arkadaşımız daha çoğunluk Evet. olan. O yüzden de bir beklentiye soktular bizi. Ve bizden de sürekli şunu bekliyordu gerçekten. Mücadeleci çünkü işin gerçeği Borbet de bizden çekiniyor. Yani Borbet öbür fabrikaların hariç burada ileri işçiler var, burada mücadeleci işçiler var diye yani bir eylem bekleniyordu. Eylem bekliyorlardı. Onun için de yani biz de bu konuda hem Betlip Saat'taki diğer arkadaşlar olarak, federasyon olarak da ileri işçiler olarak da bir pasif kaldık gerçekten. Yani bir durağanlık geçirdik. İşte katılır katılmaz diye hani bu beklentinin sonucu. Fakat işte kapandıktan sonra da birkaç sefer toplantılar da yaptık. En son bir toplantımızda Yemetal'ın da olduğu işte avukat da getirmiştik bilgilendirmek için. Yani nereye geçeceğiz? Mahkemeye mi verelim? Bu Arap firmaya mı geçeceğiz? Bu konuda avukattan bilgilerim. Orada Yemetal'daki sendikacı temsilci arkadaşlarımız da vardı. Orada karar almıştık. Yani eylemliklere başlayacağız diye. Fakat biz hep bu beklentiye kalmamız yani bizi işte Ege Metal izin alacak eylemlere devam edeceğiz diye. Beklerken yani gerçekten insan şey yapıyor. Yani çileden de çıkıyor. Sonra duyduk yani bu bir şeyi duyduk. Ege Metal işte az kişi katılır diye vazgeçtiğini. Yani böyle bir şey.
Yani eylemliklerde az kişi katılır. Yani işçilerin sokağa çıkacağını, işine sahip çıkacağını beklemiyordu o zaman. Evet, evet. Yani genel buydu. Yani işin gerçeği hanımım sürekli şunu diyordu bana. Ya Tuncay gel ikimiz fabrikanın önüne çıkalım. Tuncay gel fabrikanın önüne çıkalım. Ben de aynı şekilde yani diğer arkadaşlarımızla konuştuğu zaman bir şey yapmalıyız. Bak bir şeye cevap vermeliyiz. Hep beklenti halindeydik biz de. İşte bir gün akşam saat 11. Gecenin 11'inde. Evet. Yine böyle aile içinde konuşurken yani kayınçolarım vardı, kayınlarım hep böyle konuşuyorduk. Yani şey derken dedi ki çıkacağız. Yarın kayınlarından da biz de geliyoruz fabrika önüne diye. 2 tane grup var. Hala bölünmüşlüğün bir parçası bak hala bizim 2 tane grubumuz var. Ben 2 grupta da kayıtlıyım. 2 grupta da saat 11 miydi? 11.30 muydu bir yazı gönderdim. Ben yarın çocuklarımla, karımla saat 13'te Borbet fabrikasının önündeyim diye. Evet. Ve bu eylem buradan başladı ve ertesi gün gittik ayın 25'inde. Gittiğimizde gerçekten cevap veren arkadaşlarımız oldu. Yani şu anda oturan yani konuşan arkadaşlarımız da yanımızda Ayhan'dır, Ali'dir, diğer arkadaşlarımız da. Yani bir 10-15 kişiyle bu eylem başladı. Ve ilk hamlede inanın 25'inde 26'sında polis bile bizi ciddiye almadı. Polis bile gelmedi. Evet. Hatırladığım konu 26'sında da gelmedi. Yani tam şey demiyorum ama 2 gün dediler ki bunlar geri giderler. Sonra 27'sinde polis gelince izin aldık. Veya bir gün sonra izin aldık. Yani artık izinle başvuru ve buradan da gerçekten şunu gördük ki işçilerde mücadele azmi, devamı, hak aramamız bir beklentisi vardı. Ve bunu da şu ana kadar başardığımızı zannediyorum. Ve daha da geliştireceğimizi zannediyorum. Çünkü giderek çoğalıyoruz. Bazı sayılarımız çıkıyor, 150'ye kadar çıkıyor. Bazı 60, 80, 70. Çünkü uzaktan gelen arkadaşlarımız var. Kilometre olarak gerçekten uzak. Yani hepsi Dolingen'de oturmuyor. Wuppertal'dan geliyor, işte Bochum'dan geliyoruz, Krefet'ten geliyoruz, Remscheide'den gelen var, Düsseldorf'tan gelen var. Yani şöyle baktığım NRV'nin birçok yerinden gelen arkadaşlarımız var. Şeyimiz o. Ve Evet. işçilerle konuştuğumuz zaman yani 10 kişilik bir komite oluşturduk. 10 kişilik komitede bunu işçilerle birlikte yaptık orada. Mikrofon açarak bir eylem komitesi oluşturduk. Yani hepsinin kararıyla kim katılmak istiyor. Bazı bizim de önerdiğimiz arkadaşlarımız olmuştu. Ve dedik ki bir komite oluşturalım. Yani komite yeni bir düzene sokmaya çabalıyoruz. Yani üst üste koyarak eylemlerimizi... Ona biraz sonra geliriz ama şöyle hani dedin ya evde oturuyorduk eşim bana dedi ki ya ne duruyoruz bir şey yapalım dedin ve sonuçta eş bir itici rol oynadı. Şimdi Evet. Deniz Hanım siz duyduğunuzda nasıl bir tepki gösterdiniz? Hani ailece bugün ekrandasınız, bizimle birliktesiniz. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bu güzel platformda bize de yer verdiğiniz için. Biz zaten Tuncay abinin o sesini, kıvılcımını bekliyormuşuz. Ertesi gün çocuklarımızdan hemen üstümüzü giyip o meydana gitmemiz zaten bambaşka bir duydu ve benim için ilkti bu zaten. İlk bir greve katılmak. Daha önce hiçbir eyleme katılmamıştınız değil mi? Yok, Yani bir yok, yürüyüş, hayır, miting, eylem. Katılmamıştım daha önce ilk. Katılanlar hakkında ne düşünüyordunuz? Hani genelde olur çünkü yürüyüşler olur, mitingler olur. Dışarıdan görünce. Bir gün ben de böyle bir şey yapsam acaba nasıl olur diye çok geçirmiştim kafamda. Yaptık. Bir tek ben değil, Borbet kadınları olarak biz oradayız. İlk günlerde zaten çok özür dilerim bu arada sesim de biraz rahatsız. Normal, evet, siz devam edin. Hı-hı. İlk 2-3 günde zaten orada bir sessiz bekleyişimiz vardı. Dedik bu böyle olmayacak. Bayanlar arasında konuştuk, dedik ne yapabiliriz? Birimiz ertesi gün ıslık çaldı, birimiz alkış yaptı derken öyle bir geçiş geçtik. Sonra baktık bu ses getirmiyor dedik. Ama biz anında konuşup anında ertesi gün hemen yürürlüğe koyuyoruz. Dedik ne yapabiliriz? Davullarımız, zurnalarımız var bizim evlerimizde, çocuklarımızda. Hadi onlarla beraber gidelim dedik. Şimdi davullarımız, kimisi tencere tava,
kimisi düdük getirdi. Yani çok güzel bir Evet, gücümüz müzik de var yapıyorsunuz orada. zaten, başta gösterdik onu. Evet. Selçuk arkadaşımız da gösterirse onu bu arada. Gerçekten daha önce ama böyle bir aksiyon yapmamıştınız. Az yapmamıştık. Her şey o anda gelişiyor zaten. Hadi bir ritim yapalım diyoruz. Birisi başlıyor, devamında uydurmaya çalışıyoruz. Yani o kadar güzel bir bayan dayanışması var ki orada. Ve bir gün birisi gelmeyince diyoruz ki, bu niye gelmedi ki, ne oldu, hasta mı? Yani o kadar alıştık biz birbirimize. Evet. Ayhan Bey, siz neler söylemek istiyorsunuz? Kaç yıldır siz Borbert'te çalışıyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Bu işten atma sizi tabii ki etkileyecektir aile olarak. Diğer bütün işçiler için de. Öncelikle iyi akşamlar hepinize. Ben 21 senedir Borbet firmasında çalışıyorum. Ben Almanya'ya geldiğim sene girdim buraya. Yani burada işlerimiz zordu. Vardiyalarımız zordu. Her 2 günde bir biz vardiya değişiyoruz. 2 sabah, 2 öğlen, 2 gece. Vücudumuzda ritmus, denge denen hiçbir şey yok zaten. Ki hepimizin öyle. Zor da olsa en azından çalışıyorduk. Burada Almancamızı öğrendik. Burada arkadaşlarımızı bulduk. Burada diğer ailelerle tanıştık. Yani burada bizim bir hayatımız oldu. Ailemizi ona göre düzenledik. Gelirimizi, giderimizi ona göre ayarladık. Dediğim gibi işimiz zordu. Çocuklarımızdan, hafta sonumuzdan, düğünlerden fedakarlık yapıyorduk ama en azından çalışıyorduk. İşimiz vardı. Ve son arkadaşlarım da dediği gibi birkaç senede olaylar biraz farklı yere geldi son 2 senede. Aslında bizim bu firmamız bir Alman aile firması, Sinan da belirtmişti. Evet. Biz bu firma Michelin diye denen firmadan alındığında ben o firmada yoktum. Ondan sonra girdim. Ondan sonra girenlerde bizim bu Betriebsrente dediğimiz şey var. Türkçesini tam bilemiyorum bunun da. İş yeri emekliliği. Evet. Yani Mesela emekliliğin yanına üstüne bir de iş yeri emekliliği primi ekleniyor. Aynen. Bu emekli olduğunuz zaman 70-80 euro, 100 euro civarında bir ödeme yapıyorlar aylık. Emeklilik gibi. Bizlerde bu yoktu. Bunu Sinan'ın başkanlığında, önderliğinde mahkemeye gidildi. Ali arkadaşımız da vardı o aralar. Yani hakkı kazanıldı. Mahkemede tekrar temize gitti. İptal ettiler. Yani bu hakkı neticede bize vermediler. Ve ilerleyen senelerde bizim aldığımız prim vardı. Jant başına satılan jantlara göre primlerimiz vardı. Saat ücretimize yansıyordu onlarda. Bunlara alt üst bir sınırlama getirdiler. Daha sonra bunları iptal ettiler. Yani daha sonra tuttular bizden 38-75 saat para ödemeden, yani bu da çalıştığımız pazar günlerimizi firmaya bağışlamış olduk 3 sene boyunca. Tatlı geldi, tekrar istediler. O zaman Sinan Alakuş, Ali Çankaya önderliğinde yine bir tarif komisyonu kuruldu. Bu sefer tabii ki kabul etmedik, iptal ettik. Tabii her anlaşmaya geldiğimizde vereceğiz diye bir şey yok ama bir şey alamıyoruz. Yani Evet. hiç rahat durmadılar zaten. İlla alacağız, böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Zorluya en sonunda firmamızı iflasa kadar götürdüler. İşveren koruma yasası adı altında 1 sene önce bir koruma aldılar. 3 ay boyunca devlete maaşlarımızı ödettirdiler. Daha sonra iflas gösterdi. Bu 1 seneyi de doldurdu. Şu anda da bizden istediği, daha önceki toplantıda da söylenilen 180 gibi bir işçi çıkartılacaktı. Ve artı maaşlar %25 gibi azaltmayı düşünüyordu ki istese %25 verdiğimiz zaman zaten bir ev kirası gidiyor. Yani kapanma gündemde yoktu. Bize blöf gibi geldi. Blöf yaptı. Almak istediğini almaya çalıştı ki yine ileride zaten devam edecek büyük bir ihtimal. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani birdenbire dedi ki yani dünden bugüne bazı şeyler olmaz. Büyük şeyler, büyük yatırımlar 600 küsür tane aile 2000-3000 kişiye tekamül ediyor. Ortalamaya vurduğumuz zaman. Evet. Hepimiz planımızı onun gibi yapamayız. Onlar bir ayda firmayı kapattı. Bir ayda bir insanın ekmeğini kesmek demek, yani onu al çamur atmış gibi bir şey, yani al sokağa at, doğmuş bebeğe ne yaparsa yapsın diyenin gibi. Evet. Yani şu ana kadar da hiç işsizlik parası almamışız, devlet yardımı almamışız. Yani resmi dairelerde, o dairelerde hiç işlerimiz olmamış.
Şimdi bizi bu hallere düşürdü ve artık bir ay içerisinde firma kapattı. Yani bunun arkasında illaki biz de şaibeli bir iflas görüyoruz. Şu anda makinelerimizi söküyorlar. Kapanmadan önce binlerce ton alüminyumlar geldi. İçeride şu anda tabii ki de 2 tane işçi temsilcimiz var. Ama şu an orada ne oluyor, ne bitiyor biz hiç bilmiyoruz. Hiç bize bilgi verilmiyor. Dışarıda eylemlerimize devam ediyoruz. Taşkınlık yapmadan, ama içeriden de bize hiç çıkıp da o iş yeri temsilcilerimiz bizi çıkıp hiçbir şekilde ne bilgilendiriyor, ne karşımıza geçiyor, ne yüz yüze geliyor. Diyorlar ki yazıyorlar. Biz bundan sonra Borbet'te işimiz bitti. Bitti de sen burada 600 küsur kişinin bu firma kapanırken senden bir tane imza almadan kapatamaz arkadaşım bu. Yani sorumsuzluk. Evet, Sinan Alakuş. Anlatılana baktığımızda ya da olaylara baktığımızda bütün mesele herhalde Betri Rıfsat'ın pazarlık masasına oturtması ve işçilerin bir kazanım elde etmesi. Hani Şimdi tam da ben bu konuya değinecektim. Aynen. Evet. Diğer Borbet fabrikalarında da iş yeri temsilciliği ya da bu şekilde standartlar, yani bazı iddialar şu: Borbet, Zollingen işçileri çok kazandığı için patron artık bunları vermek istemiyor. Bu nedenle iflası götürüp bu işçileri atacak, belki yerine yeni işçiler alacak. Belki de daha önce çalışanların bir kısmını alacak. Yani böyle bir söylentiler dolaşıyor ya da insanlar düşünüyor. Siz gerçekten hani bir mücadele yürüttünüz. Daha önce ben geldim çünkü mahkemeleri de izledik. Sanırım sizin hakkınızda da bir şey vardı. Yani Borbet işçisi bir bütün halindeydi ve önemli kazanımlar elde etti. Bu mu asıl bütün problem? Şimdi Yücel Bey, siz az önce çok güzel bir soru sordunuz. Yani nasıl oldu da Borbet bu hale geldi? Nasıl birden 600-650 kişiyi kapının önüne koydu? Yani bu gerçekten çok önemli bir soru. Bunu açıkça konuşmak lazım. Evet. Şimdi yayını izleyen, hiç Borbet'te çalışmayan veya Borbet'te akrabaları olmayan insanlar için kısaca ben bir özetleyeyim. Borbet bir günde karar alıp 650 kişiyi kapının önüne koymadı ve firmayı kapatmadı. Bu kararın 4-5 sene öncesine dair bir geçmişi var. İşveren aynı Borbet, bugünkü de Borbet, 4 sene önce de Borbet'ti. 4 sene önce aynı taleplerle geldiler. O zaman güçlü bir vesifratımız, iş yeri temsilciliğimiz vardı ve işverene resmen nefes aldırmadı işçileri savunma noktasında. Yani bunu şahidi firmadaki 650 tane insandır. Yani bu süre içerisinde işveren hiçbir işçiye dokunamadı, hiçbir işçinin maaşıyla oynayamadı. Talepler aynıydı. Ve biz 4 sene öncesinden şöyle bir yazı da yazmıştık, hatta arkadaşlara uyararak. İşveren 1200 euromuzu istiyor arkadaşlar. Birçok insan, bakın açık söylüyorum, 4 sene önce bize inanmadı. Ücretleri düşürmeyi istiyorlar yani. Ücreti düşüreceğiz diyorlar. Aynen, bunun geçmişi 4 sene öncesine gidiyor. 4 sene önce aynı taleplerle geldiler. Maaşları düşürmek istediler ve biz direkt arkadaşları bilgilendirdik. Yani işveren normal maaşları 1200 euro adam başı düşürmek istiyor. Ve birçok insan maalesef buna inanmadı. Şimdi siz yaşadığınız zaman, yani böyle bir fabrikada iş yeri temsilciliğinin, vesifratın önemini ancak o zaman anlayabilirsiniz. Yani 600'e yakın işçi var. Bu işçilerin hiçbirisi avukat değil. Hiçbirisi seminerlere gitmiyor. Yani hukuku, iş yeri hukuku üzerine %100 bilgileri olan insanlar değil. Yani bu yüzden bu işler daha çok iş yeri temsilciliğindeki vesifrattaki arkadaşlar yapıyor. Yani onların önderliğinde siz gidiyorsunuz. Şimdi sizin önderliğiniz size şunu derse: arkadaşlar fabrikamız zarar etmiyor, kar ediyor, bizim verecek bir kuruşumuz yok dediğiniz zaman siz o işçilere arkanıza alırsınız. Çünkü işçiler size güveniyor, rakamlara, sayılara baktığınızı görüyorlar ve diyorlar ki tamam kardeşim, benim seçtiğim temsilcinin ben sonuna kadar arkasındayım. 3-4 sene öncesine kadar bu Borbet grubunun, ailenin cirosu yani tam sayıyı şöyle söyleyeyim, 1.2 milyonluk ciro yapmış, 330 milyon euro kar etmişti. Biz bunu iş yerinde yaptığımız bir Betri Ferzanlık'ta, yani büyük toplantıda tüm arkadaşlara gösterdik. Yani rakamları zaten Halit de görmüştü. Demin söyledi. Aynen, ben aynen. Rakamları hepsini gördüm. Aynen. Bir şafı alışırsa Halit de görmüştü ve internette de biz bu rakamlara bakabiliyorduk. Şimdi biz bunları insanlara gösterdiğimiz zaman, kardeşim karşımızda bir firma var. 1.2 milyar ciro yapmış. 330 milyon kar yapmış. Bizim verecek bir kuruşumuz yok.
Yani burada önemli olan o iş yeri temsilcilerinin duruşudur. Yani 650 kişiden siz sendikacılardan beklediğiniz duruşu bekleyemezsiniz. Olayın içinde olan, her şeye sahip olan, gören o iş yeri temsilcileridir. Şimdi geçmişte böyle bir şansımız vardı. Güçlü bir iş yeri temsilciliğimiz, betisifatımız vardı. İşveren hiçbir şey alamadı. Şimdi bugünkü ben konuya geleyim. Peki geçmişteki aynı güçlü besifat olsaydı işveren bugün kapatır mı kapatamaz mı sorusuna. Bunu ben çok kez birçok arkadaştan da duydum. Şimdi Evet. kapatıp kapatmamak sadece mal sahibine aittir. İşverene aittir. Ama ben şunu burada herkese söylüyorum. Eğer güçlü bir besifatımız olsaydı bugün 650 kişi 5 kuruş almadan 1 sent almadan kapının önüne gitmezdi. Yani o iş yeri temsilciliğinin duruşu çok önemli. Şimdi şunu düşünün. Ben buradaki arkadaşlara sesleniyorum izleyenler için. İşveren bir sene önce bir toplantı yapıyor. İflasını açıklıyor. Diyor ki kar yapmıyorum ben, zarar ediyorum ve insanları mesaiye getiriyor. Hafta sonları çalışıyoruz. Fay atak, bayramlarda çalışıyoruz. Aşırı üretimimiz var. Demek ki satış var, aşırı üretim devam ediyor. Ya aşırı üretim devam ediyor. Ve işveren bakın şunu söylüyor. İflasımı vereceğim ben diyor. İflasımı verdim ve tazminatları da iş yerindeki tazminatları da iflas yasasına göre ödeyeceğim. Şimdi bu bizim arkadaşlar için yeni olduğu için biz şunu söyledik. Bir, en fazla 2,5 maaş. Yani şunu düşünün firmada 20-30 sene yani çoğunluk en aşağı 25 senelik işçiler. 30, 35, 40 senelik işçiler de var. Evet. Şimdi bu işçileri kapının önüne koyacağım diyor ve size vereceğim diyor kanuna göre diyor arkadaşlar. Bakın kendi kafasından değil. İflas kanununa göre diyor bir veya şansınız varsa 2,5 maaş alacaksınız. Şimdi işveren böyle bir saldırıyla size geliyor. Karşınızda da sizin seçtiğiniz temsilciler var. Şimdi zaman işverenin bu saldırıyı başlatmasıyla başlamıştır. Bir sene içerisinde sizin yapabileceğiniz birçok şey vardır. Yani Sinan istersen şöyle. Sosyal plan, tazminatlarla ilgili vesaire vesaire vesaire. Evet, ama bizim Sinan, buradaki en büyük, kısaca şunu söyleyeyim, en büyük şanssızlığımız şu oldu. Bundan bir sene önce yaklaşık hemen hemen bir sene yeni iş yeri temsilciliği seçildi. Ve iflas yasasında olan bir firmaya mükemmel bir olanak sağlandı. Şimdi ben kısaca izleyen arkadaşlar için şunu söylüyorum. Bu iflas yasasıyla beraber firmanın ortalama 20, 25, 40 senelik işçileri var. 650'ye yakın işçi sayısı. Bunların tazminatları normal şekilde kapanmış olsaydı kaç milyon yapıyordu biliyor musunuz? 60 ile 80 milyon euroya yakın işveren tazminat ödeyecekti. Evet. Ve bugün hiçbir şey ödemeden amacı kendisiyle çalışmaya uygun, bir dediğini iki etmeyen işçi temsilcileri sayesinde bu noktaya getirdi. Peki. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Halit'le Ali Çankaya ayrılacak birazdan yayında. Çünkü onlar başka bir yayına katılacak ama bir sonradan dediğin önemli nokta. Onu biraz daha konuşalım. Halit Bıçakçı aynı zamanda Betilüsat'tasın. Hala da Betilüsat'tasın. Geçmiş dönemde de Betilüsat'ız. İş yeri temsilciliği içinde bu birliği, hani daha önce sağlanan birlik neden sağlanamadı? Neden patronun karşısına ortak bir tutum olarak işçilerin desteğini de alarak çıkılamadı? Evet, geliyor şu anda. Ha, geliyor mu ses? Ha. Evet. Duyabildin mi sorumu? Tam değil Yücel. Yani temsilciler arasında neden bir birlik? Evet, beraberlik neden sağlanamadı? güçlü bir, yani daha önceki kazanımlar güçlü bir iş yeri temsilciliği sayesinde elde edilmiş. Sinan Alakuş onu anlattı. Bu firmanın da kapatılmak ya da daha doğrusu daha önce kazanılmış hakların yok edilmek istendiğini de biliniyor son 3-4 yıldır. Buna rağmen neden güçlü bir şekilde iş yeri temsilciliği bir arada duramadı ve işçileri arkasına almak için çaba göstermedi? Ya şimdi burada bu tür şeylerde yani bunun sadece bir tane faktörü değil Yücel. Yani bunun birçok faktörleri var. Yani işçi temsilciliği. Şimdi şöyle bir şey var. Yani 650 kişi hatta sayımız o dönemde 715'lere çıkmıştı. Layarvaytanlarla birlikte elimde bilgiler var burada. 715'lere falan çıkmıştı. Bunun yani büyük bir bölümü çalışan arkadaşlarımızın aşağıda kendi aralarında sıkıntıları, kendi aralarındaki gruplaşmalar,
kendi aralarındaki problemler, e, e, yani bir bölünmüşlük ve bu bölünmüşlüğü de bir İşçileri önceki özel olarak bu süreçte bölmeye çalışan bir kesimler önceki mi oldu? buna geleceğim işte. Bir önceki sağ olsun bir önceki şeyimizde bunu iyi kullandı. Bir şey benzin de o döktü o ateşin içine personel müdürümüz. Şimdi hani çok güzel bir şekilde böyle parçala yöneti çok güzel bir şekilde patron kendi aramızda uyguladı. Yani şimdi irili ufaklı şu suçludur, bu suçludur deme yerine hepimizin irili ufaklı eksikleri, hataları, belirli şeyleri tabii ki olmuştur. Ama hiçbirini aşağıdaki işçilerin veyahut da Matrix rahatların dahi hiçbirinin aklına bu fabrika kilidi vurmaz şeyi vardı. Ona inandım. Bu kadar emindiniz yani. Bu Yapmazlar kadar, bu kadar. bak, Evet. bak, yani biz temsilciler olarak şey yaptık. Adam o kadar emindik ki çünkü Zollingen premium ratla jantlar yapıyor. Yani Ali'nin de az önce bahsetti Porsche, Mercedes ve bunun içinde 27 milyon euro koydu. Yeni robotlaşma, yeni haleler, yeni lagalar bilmem neler yaptı. Yani 30 milyon euro yatırım yaptı daha bundan bir 2 sene, 3 sene önce. Şimdi ve burada bir de şöyle bir durum var Yücel, onu unutmadan söyleyeyim. Frau Borbet yani ana Borbet bir video çekimi yaptı. Hani bu paralar, bu rakamlar, bu şeyler çok yoğun bir şekilde istenildiği dönemde tecrübeli işçiler, Facharbeiter dediğimiz mesleği olan elektrikçi, inşaat falan bunlar yavaş yavaş firmayı terk etmeye başladılar. Yavaş yavaş başka yerlere dilekçeler yazarak gitmek istediler ve birçoğu gitti o dönemlerde. Ve bundan 1-2 sene önce Ana Borbet çıktı, bir video çekimi yaptı. Ve şunu söylüyor, video çekimi de var telefonlarımızda yüklü. Ve şunu söylüyor, diyor ki bizi diyor çok üzülerek diyor, bizi diyor terk eden, gitmek isteyen familya Borbet ailesinden ayrılmak isteyen işçilerime sesleniyorum diyor. Biz kapatmayacağız, biz satmayacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir video çekimi yaptı ve yayınladı. Herkes de o video, biz şöyle yatırım yaptık, böyle yatırım yaptık, şöyle büyüdük, böyle büyüdük diyerek bu firmayı bu hale getirdi. Yani gerçekten 11. ayın 24'ünde ani bir kararla kapatıyorum demesi herkes için bir şok oldu. Yani 22'sinde böyle bir ihtimal görmüyordu insanlar. İhtimal görmüyordu ve herkes ona dayanmıştı. Ya nasıl olsa kapatmayacak. İşte gönderirlerse de gönderecekleri adamlar belli, bu 180 kişi şeklinde insanları böyle bir oyuna getirerek firmaya 24'ünde kilidi vurdular. Peki. Ali Çankaya, şimdi iş yerinden çıkışı kabul eden işçiler var. Bir kısmı imzalayıp çıkmış, bir kısmı imzalamamış. İşçiler arası, evet, başka bir transfer şirketine geçmiş ve onlar sanırım 3 ay boyunca maaşlarını alacaklar. Ondan sonra hiçbir şey almayacaklar. Burada bir bölünmüşlük hala görünüyor işçiler arasında. Yani o transfer şirketine giden arkadaşlar şu anda bu eylemlere katılmıyor, değil mi? Onlara Evet, bir çağrınız var mı? Yani bu işçiler arasındaki bölünmüşlüğün faturasının ağır olduğu ortada. Hani hem Sinan anlattı hem de siz anlattınız. Bunu yeniden sağlamak mümkün mü? Ne yapılabilir? Tabii ki, tabii ki. Zaten ama bu noktada ben sadece transfer şirketine geçen arkadaşları değil, aslında biraz sonra onun arkasından hemen başka bir konuya da değinmek istiyorum. Almanya'nın siyasetine, politikasına dayanmak istiyorum. Aslında daha çok Adalet Bakanlığı'na seslenmek istiyoruz biz buradan. Bu bütün eylemleri de zaten esas birinci derece bu anlamda gerçekleştirdik. Yani transfer şirketi olayı şöyle bir durum. Orada ben oraya geçen arkadaşları
suçlayamam. İnsanlar bir boşlukta, insanlar umutsuz, insanlar geleceğini tam göremiyor. Yani oradan dolayı insanlar transfer şirketine geçip 3 ay daha en azından fazla bir şey almak istiyorsa bunun önünde durmak istemez. Sadece bizim bu eylemimizde tabii ki onlar da bu konuda aynı şekilde mağdur, her şeye rağmen onlar da bize katılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece burada biraz bir bilgi eksikliği olduğundan dolayı transfer şirketine geçen arkadaşlar nasıl olsa benim hiçbir şeyim kalmadı, alacak bir şeyim yok. Dolayısıyla yapmamız gerek yok. Şimdi aynı durumda benim için, bizim için daha çok önemli olan bu aslında sadece bizim davamız yalnız değil. Bu ileride herkesin davası olacak. Çünkü 2012'de çıkan yasa tasarımı koruma kalkanı ile alakalı ve kendi yönetiminde iflas iflas yasası önümüzde gerçekten büyük bir kriz, daha büyük bir dalga gelecek. Artık bu yasa gerçekten biraz daha kapitalizmin arkasında onları güçlendiren bir yasa. Dolayısıyla yarın herkes insanların ücretlerini, yani fabrika sahiplerini kastediyorum, ücretlerini istediği gibi düşürebilecek, yapmadığı takdirde aynı bizim başımıza geldiği gibi 5 kuruş vermeden kapının önüne koyabilecek duruma getiriyorlar. Yani bundan dolayı dediğimiz gibi yani biz tam bugün 13 gündür bu eylemin içerisindeyiz. Kesintisiz bunları yapıyoruz. Bunu da buraya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Benim için özel bir anısı var. Şimdi Tuncay abi sağ olsun 24 Aralık gecesi saat 1'de bana bir mesaj attı. Dedi ki kardeş dedi, anladık dedi. Kendisi de zaten durumu biraz anlattı. Gerekli mercihler dedi. Hani bu grev olayını falan dedi. Yetkili mercihler bir şey yapmıyor. Biz bir karar aldık dedi. Ailece aynen böyle dediği gibi. Biz dedi yarın saat 1'de firmanın önüne gidip eylem yapacağız dedi. Seni de davet ederim dedi. Şöyle bir düşündüm. Gece saat 1. Bunu bana söyleyen adam gece saat 1'de uyumamış. 64 yaşında bir insan. Bu bana daha çok böyle bir şey geldi. Daha böyle bir duygusal geldi. Abi dedim sen varsan sonuna kadar ben de seni desteklerim. Biz de bu işi götüreceğiz. Gittiği yere kadar. Çünkü bu yapılan haksızlığa bir yerde dur demek lazım. Biz de bu amaçla bu yollara girdik. Burada aslında daha çok şeyi anlatmaya çalışıyorum. Tam 13 gündür biz oradayız. Ama doğru düzgün bir tane siyasetçi gelmedi. Aslında bu sorun gerçekten Almanya'nın komple toplumun bir sorunu olacak ileride. Kesinlikle. Çünkü bir de hayat pahalılığının arttığı bir dönemde, enflasyonun arttığı, herkesin işini koruması gerektiği gibi bir sürü propaganda yaptığı dönemde bu kadar insan işsiz kalıyor ve hiç kimseden dediğiniz gibi ses çıkmıyor. En önemlisi burada politikacılardır, siyasetçilerdir, parlamentoya götürecek insanlardır. Bunlar gelip burada bizi dinlemesi lazım. Zaten bu konuda da size gerçekten çok teşekkür ediyoruz. En azından siz bizim sesimiz oldunuz. Bu yolda devam etmek istiyoruz ama kesinlikle sesimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Tabii bu yolda da özellikle siyasetçilere seslenmek istiyoruz. Yani seçim zamanları gerçekten herkes biliyor. Yani dönercisine kadar ziyaret ediyorlar. Ama bugün 13 gündür 100 civarında her gün insanlar aileleriyle orada çoluk çocuk bir eylem yapıyor, grev yapıyor, geleceğiyle alakalı. Çocuğun bir tanesi pankartlardan bir tanesine yazmış, iş yoksa gelecek de yok. Biz burada mağdur ediyoruz ama bir tane siyasetçi doğru düzgün göremedik. Gelen bir tane varsa bile cesaret edip iki laf söyleyemedi. Orada yani bunları taşıyıp parlamentoya götürmek lazım. Yasa tasarısına bakmak lazım. Bu yüzden işte Adalet Bakanlığı'na da sesimiz, gücümüz yettiğince oralara da taşımak istiyoruz. Baskıyı oluşturmak ve mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Ali'ye bir ek yapabilir miyim? Evet, buyurun. Şimdi bu transfer Gesellschaft konusu geçmişken unutulmadan bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu transfer Gesellschaft 3 sayfalık bir sözleşme ve yani çok yoğun bir şekilde insanların buraya yönlendirildi. Ama insanlar inanmadı bu transfer Gesellschaft'a. Yani patronun bu firmayı kapatacağı veyahut da yarın tekrar geri açmayacağı şeklinde ilk etapta temkinli davranıldı ve
10-15 kişiyle başladılar. Ve son güne kadar 87 idi sayıları. Yani Transfergesellschaft'a geçenlerin sayısı 87 idi. Ve son günde işveren bir yazı çıkardı, yayınladı, yani Aushang şeklinde bir yazı çıkardı ve orada şunu söylüyor: Transfergesellschaft'lara geçenlere Transfergesellschaft'larla birlikte biz de destek olup iş bulacağız şeklinde böyle bir açıklama yaptı. Sayı birden böyle yükselmeye çıktı. Yani 150-200 olmamıştı da 150'yi falan geçmişti. Ondan sonra tuttuğu işveren ayın 15'i sondu, 16'sı sondu. Tuttuğu bu transfer şeyini Weihnachten'dan sonra, Noel'den sonra 29'una uzattı. Ve 29'una kadar her türlü çalışmaları yaptılar ve 29'unda sayı 250'lere çıktı. Ve yani işverenin sen az önce şeyi sorduğun için söyledim. Evet. Neden bu Transfergesellschaft'a geçenler bu eylemlere katılıyor? Onlar da aynı sıkıntılar, sorunları yaşıyorlar. Transfergesellschaft'ta 2 tane satır yazı yazmışlar. Diyor ki Borbet yarın tekrar açtığında ben açsa bile ben bütün haklarımdan vazgeçiyorum. İmzası aldılar arkadaşlardan. Ve şimdiki Transfergesellschaft'a geçen arkadaşların umudu, patron da işveren de Transfergesellschaft'la birlikte bize güzel bir iş ayarlayacaklar bu 6 ay sürecinde. Umutları var. Eylemde görünürsem korkusu var. Videoda sürekli her gün çekim oluyor. Kimlerin orada olduğunu biliyor. Böyle bir korku yaydılar yani arkadaşlar. Evet, o bölmek için aynı zamanda ama oyalama daha çok, demin senin söylediğine bakarsak. Onları oyalama. Tabii ki bir oyalama. imza attırdıktan sonra zaten bir hak iddia etmeleri mümkün değil bundan sonra. Ya şimdi Transfergesellschaft'ın tabii ki ilk söylediği şey ben taşerona göndermeyeceğim. Taşerona göndermeyeceğim. Yani ben iş ayarlayacağım falan. Yani taşeron falan değil. Zaten fabrikadaki çalışan arkadaşlarımızın büyük bir bölümü dil sorunu var. Transfergesellschaft dedi ki bunlara size dil kursu vereceğim. Birine dedi sana Beverly yazmasını öğreteceğim. Ben gittim dinledim yani neler anlatılıyor diye. Özellikle bizden Transfergesellschaft'taki oranın patronu aynı zamanda IG Metall'ın Ortsvorstand'ına yönetimindeydi. Benimle ile birlikte yönetimindeydi. Şimdi tabii ki iş adamı oldu. Yani Transfergesellschaft'ta bizim çağrı yapmamızı istedi. Kesinlikle biz dedik böyle bir çağrı yapmayız. Geçmek isteyenlerin de önüne engel olmadık tabii. 3 ay maaşlarının %80'ini alacaklar 6. aya. Peki. Teşekkürler. Tuncay Sarıaltun, eyleme başladınız. Bir ses getirdi. Hem Alman basınında hem Türkçe basında. Dayanışma nasıl şu anda? Yani katılan işçi sayısında bir artış var tabii ki. Dışarıdan bir dayanışma var mı? Aileler bu sürecin içerisinde daha fazla katılıyor mu? Bundan sonra bu mücadele nasıl bir rotada ilerleyecek? Ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi dayanışma giderek çoğalıyor, yükseliyor. Yani VDR'de çıktık. Yani bir program yapıldı. Bu olumlu bir şey oldu. VDR'de program yapmamız. Diğer fabrikalardan dayanışma, bazı Mercedes'ten geldi, Düsseldorf'tan yani dayanışma mektupları geliyor. Dayanışıyoruz. Oraya gelenler var. SPD'den geldi. Enerve Milletvekili SPD geldi. Bu sosyal ağları kullanan kişiler geldi. Şu an isimleri yani gerçekten aklımda yok ama diğer arkadaşlar derler kimlerin geldiğini. Onlar geldiler. Onlar programına işte yerel bir radyo geldi. Alman Zolingen'de o yaptı. Ellerinden geldikleri sosyal kuruluşlara yani bir çağrı yaptık. Gelen kuruluşlar var. Mücadele eden kuruluşlar var. Ve isteğimiz şu, bir şeyimizde Didif'ten katılan Genel Başkanı Zeynep Ekşi bir konuşma yapmıştı. Böyle kurumları da kuruluşları da gelen kuruluşları da biz bırakıyoruz ki konuşsunlar, bizim mücadelemizi ulaşabildikleri yerlere kadar ulaştırsınlar diye. Giderek
Yani bir çoğalma. Esas yönelmemiz gereken Alman kamuoyu, Alman basını. Yani biraz o konuda sıkıntılarımız var. Yani Türkiye televizyonlarında birazdan arkadaşlar yani birazdan program başlayacak herhalde arkadaşların Kanal Avrupa diye televizyona çıkacaklar. Şimdi yani Türk basınında, Türkiye'li basında yani bizim sesimiz yeteri kadar duyuldu gibi. Ama esas yöneleceğimiz, esas şeyimiz Alman kamuoyu ve Alman basını. Yani biraz o konuda sıkıntılarımız var. Onu da başaracağız ve giderek de yükseliyor. Şimdi yarın Solingen merkezde eylemimiz var. Komitenin aldığı bir karar vardı ve Verdi Sendikası'ndan arkadaşlar eylemimize destek vermişti. Ve dediler ki işte biz ayın 7'sinde genuk risk genuk yani yeter artık diye bir eylem var. Neumarkt'ta. Yarın 12'de biz tüm işçilerle oraya gideceğiz. Eyleme katılacağız. Yani orada İGE Metal'daki temsilen bizim arkadaşlarımız bizimle konuşmalar olacak. Ve döndükten sonra yani orada yarım saat 45 dakika durup tekrar fabrikamızın önüne geleceğiz. Sonra Fabrikanın önünde siz her gün kaç saat duruyorsunuz? Hangi saatler arasında duruyorsunuz? Hani bunu izleyicilerimiz duysun, paylaşsın, dayanışmak için gelenler için bilgi olsun. Bir de haftanın 7 günü mü? 7 günü saat 13'ten 14'e kadar. 13'te başlıyoruz, 14'te bitiriyoruz. Evet. İşte pazara kadar böyle devam edecek ama pazar gününden sonra bir okullar açılma durumu var. Ailelerin gelmeme durumu. Yani komitedeki arkadaşların bir kararları saatli değiştirelim diye. Şu anda kesin bir şey yok ama yarın bir komiteyle konuşup 10 kişilik komitemizle konuşup bu konuda bir karar vereceğiz. Hangi saatte yapalım diye. Yani fikirler var. Ona göre yani biz eylemimizde kadınların, çocukların olmasını istiyoruz. Onun için de bakacağız saatlerine. Bir de Perşembe günü, önümüzdeki hafta Perşembe günü Hespon'a gidiyor. Hespon'da fabrika var ve Borbet'in oturduğu ev orada. Öyle bir ki yani orada oturuyor Hespon'da ve oradaki festleri, fayaları finanse eden yine Borbet. O kadar güçlü. Yani Hespon'da yeni Borbet akla geliyor. Yani onun evine gideceğiz. Perşembe sabah 8'de fabrikanın önünde otobüslere bineceğiz. Sendika İGE Metal olarak bunu ayarladı. Bineceğiz 8'de en az 2-2,5 saat Dolingen'den herhalde yol sürüyor. Oraya gideceğiz. Orada yürüyüş yapacağız. Taleplerimizi dile getireceğiz. Tekrar geleceğiz. Şimdi işçi arkadaşlardan şöyle bir talepler var. Hani bu eylemi yani parlamentoya kadar parlamentonun önünde yapalım. Diğer tarafa gidelim Eyalet diye. parlamentosu mu? Eyalet parlamentosunda mı? Enerve, evet. Eyalet. Yani ama şimdi biz yarın komite yani bu konuda orada da izin almamız lazım. İGE Metal'la da konuşup yani yarınki komite toplantımızda bunları üst üste koyarak şeyi getireceğiz. Yani eylemlerini düzenli hale getireceğiz. Yani şu an dağınık gibi gözüküyor. Biraz komitede de yani zayıflıklarımız var. Bu ama yarınki toplantımız birçok şeyin üzerine koyarak gideceğini düşünüyorum. Ve giderek de yani gerçekten 150 kişi oluyoruz, kalabalık oluyoruz, 70 kişi oluyoruz. Bu önemli bir şey. Ve sürekli arkadaşlarımız 2 tane grubumuz var. Yani şeyimizin fabrikadaki 2 grupta sürekli çağrı yapıyor. Özellikle bugün bir kadın arkadaşın güzel bir konuşması vardı. Yani ben kaç yaşındayım? 60 küsur yaşındayım diye başlamıştı. Sosyal hampa düşmek istemiyorum. Bundan sonra sosyal hampta mı sürüneceğim? Nasıl olacak bu işler? Ve oradan çağrı yaptı. Tüm Borbet işçilerine. Yani kadınlarının, çocuklarının bundan sonraki eylemlerine katılması. Onun için de elimizden geldiği kadar bu eylemi sonuna kadar her gün devam ettireceğiz. Sonucumuz yani yarınki komite bir şeylere karar verecek. Ondan sonra devamımız nasıl devam edecek? Nasıl devam ettirmemiz lazım? Bakacağız. İşçilerin biz nabzını da yokluyoruz. Yani gelen katılım nasıl olacak? Her gün gitme, her gün gelme. Şu ana kadar olumsuz hiç kimsede bir şey yok. Hani gelmeyelim, yapmayalım. Hepsinde şöyle bir düşünce var. Gelen arkadaşlarımızla devam edelim. Devam edelim, devam edelim diye. Peki. Teşekkürler. Bir şey daha eklemek istiyorum.
Yücel Bey. Evet. Çalışmalarımız devam ediyor. Yani size de hatta bir şey daha, bir belge daha gönderdim. Yani bu durumda Solingen Belediyesi'ne de isteklerimizi falan gönderdik. Bu olayı parlamentoya kadar taşımayı düşünüyoruz. Siyasi baskı önemli herhalde bundan sonra yapacağınız çalışma açısından. Kamuoyu oluşturmak önemli ve bu koşullarda biliyoruz hani şirket gerçekten batıyorsa, ki bu ülkede batılan sayısız şirketin biz vergilerle kurtarıldığını biliyoruz. Sonradan teslim edildiğini biliyoruz. O açıdan siyasi baskı açısından iyi olur diyorum Yücel, size. bizim ayrılmamız gerekiyor. Ayrıca Tamam. Teşekkür bir şey ediyorum size. söyleyeyim mi? Başarılar. Hadi. Biz Kolay devam gelsin. edelim. Birkaç dakika Teşekkür daha. ederim. Evet. Teşekkürler. Ayrıca Ayhan yeni ve hayat Deniz. arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani günlük Evet. biz onlara resim gönderiyoruz. Haberler gönderiyoruz kesip becerebildiğimiz kadar, elbette ki sizin işiniz de yoğun. Biz de imkanlarımız ölçüsünde sizin sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Duyurmaya Teşekkür devam ederim. edeceğiz o konuda. Özellikle Ayhan ve Deniz, siz hani aileleri katmak gerekiyor dedi demin Tuncay Sarıaltun. Ailelerde de bir destek var. Çocuklarıyla katılıyorlar, anneler, bütün akrabalar herhalde bu süreç içerisinde. Oradan daha desteği arttırmak için neler yapılabilir? Bu şekilde bir şeyiniz var mı? Düşünceniz var mı? Oradaki Bizim- hava nasıl özellikle? Bizim de tabii ki çabalarımız var. Komşularımızla sürekli irtibat halindeyiz. Görüştüğümüz bir dernekler var. Oralara sürekli haber gönderiyoruz. Biz her gün buradayız bu saatlerde. Sizleri de bekliyoruz diye sürekli çağrı yapıyoruz. Mesela yarın saat 12'de Solingen Belediyesi'ne yürüyüş yapılacak. Biz bayanlar Borbet kadınları olaraktan beyaz tişörtlere yazılar yazıp böyle orada daha güçlü durmaya yani çabasındayız. Bizim de boş durmalarımız yok. Yani biz sonuna kadar arkalarındayız. Elimizden ne geliyorsa, nasıl destek yapabiliyorsak o şekilde devam edeceğiz. Ediyoruz da. Çocuklarımızla, kimisi hamile şekilde gelmiş, kimisi bebeklerini kundaklarında taşıyorlar yanında. Yani boş durmayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi devam edeceğiz. Hakkımızı almadan da bırakmayacağız. Başarılar size, evet. Teşekkür Ayhan Bey, ederim. Tuncay abinin de dediği gibi ilk günden itibaren hep birlikteydik. Hatta çok talep de yoktu. Karşı da vardı. Karşı çıkanlar da vardı. Bu böyle olmaz. Planlı yapalım, projeli yapalım, bilmem ne yapalım. Ben de dedim arkadaşım kusura bakmayın. Planı, projesi şimdiye kadar hiçbir şey gerçekleşmedi. Bir çatlak olması lazım. Bir kıvılcım lazımdı bize. Tuncay abi patlattı o kıvılcımı. Sonuna kadar 3 çocuğum, karım, ben 5 kişi her gün oradayız. Çocuklarımız pankart taşıyor, davul çalıyor. Bizimle birlikte sıcakta, soğukta, yağmurda hep sıcağımız zaten olmuyor. Mücadele ediyor ve artık biz buradan da göstermeye çalışıyoruz. Bütün herkes, bütün arkadaşlarımız çocuklarıyla, aileleriyle gelsin. Tuncay abi bugün de seslendi mikrofonla. Dedi ki bayan arkadaşlar soruyor. Herkes bekar mı? Kimse fazla insanın ailesi yok. Ki yani herkes aileleriyle birlikte daha çok katılım yapsın. Katılımı yükseltmemiz lazım bir şekilde. Yani sağ olsunlar hani Yeni Hayat gazetesinden geldiler. 5-6 sefer ve 3-5 sefer yani bayağı geldiler. Konuştuk, muhabbet ettik. Bilgi aldılar, resim çektiler, video çektiler. Desteklerini sundular. Diğer bir iki tane gazeteden gelenler oldu. Arayanlar oldu. Ondan sonra Düsseldorf Başkonsolosu aradı. O randevu yaptı. Ama tabii ki ellerinden gelen çok fazla bir şey yok. Onların durumu farklı olduğu için. Biz de bir çaba aramasındayız. Biz de yeniyiz bu işte. Bilmiyoruz. evet. Girdik. Yüzeceğiz. Yani batmak yok. Yüzme bilmiyoruz ama yüzeceğiz. Bir şekilde kenara çıkacağız. O yüzden Alman medyasına, Alman politikacılarına nasıl ulaşırız? Onun çabalarındayız. Onun çarelerindeyiz. O konuda biz de size destek vermeye devam edeceğiz. Yani evet, desteklerinizi bütün ensemizde Alman hissediyoruz. basınıyla ilişkileri, o konuda gerekli elimizden gelen bütün desteklerimizi bugünden itibaren yapmaya devam edeceğiz. Sesinizi daha fazla kesime ulaştırmak bizim de aynı zamanda görevimiz. Çünkü gazetemizin görevi ve sorumlulukları da bunu gerektiriyor. Yanınızdayız.
Sinan Alakuş, Teşekkür son ederim. toparlıyoruz. İşçilerin bir hareketi var, mücadelesi var. Sendika yeterli bir tutum içerisinde mi şu anda? Özellikle İG Metal Sendikası çünkü önemli bir role sahip. Ve bu siyasi baskıyı, çünkü hani patron belki yasal olarak iflas edip etmemesi gibi bunun yasal planını uydurmuş olabilir. Ama bir siyasi baskı oluşturmak için gerekli bir çaba verilebilir mi ve buradan gerçekten geri adım atılabilir mi? Çünkü biz biliyoruz ki gerçekten bu ülkede devletin en son Ünüper'e biliyorsunuz milyarlarca euroluk bir yardımda bulundular. Borberg gerçekten hileli bir iflasın olduğunu da ifade ettiniz zaten. Gerçekten batıyorsa bile bu işçilerin işlerini korunması için adım atılması gerekmiyor mu? Şimdi genel olarak sendikanın Almanya çapındaki durumunu göz alırsak maalesef İG Metal Sendikası böyle bir dönemde pandeminin olduğu, firmaların kapandığı, iflasların verildiği bir dönemde beklenen tutumu göstermedi. Ben bunu burada açık ve net olarak söylüyorum. Bizim firmamıza indirgediğimizde bizim çalıştığımız yere yani bizim bölgemizi, bölge temsilciliğimizi harekete geçiren bizim kendi üyelerimizdir. Bu insanlar bizden bağımsız kendi başlarına karar ve yetkileri yoktur, yapmazlar. Eğer bir eylem, bir herhangi bir şey olduğu zaman veya düşünüldüğü zaman genelde bizim firmadaki tepkilerle veya basınçla hareket ederler. Şimdi az önce Tuncay'ın söylediği gibi şimdi burada insanlar bazıları hayal kırıklığına uğradılar. Bazıları firmanın kapanacağına inanmadılar. Firma 188 kişiyi çıkartacağım diyor ve kimileri ben o 188 kişinin içerisinde var mıyım yok muyum hesabını yaptılar. Kimileri fazla sivrilmek istemediler. Böyle bir dönemde çıkışların konuşulduğu bir dönemde ben niye eylem yapayım, ben niye grev yapayım gibi şeylere sığındılar. Ama şimdi burada ben şunu açıkça söylüyorum. Yani şu olay tüm Almanya'ya işçilere bir kez daha gönderdi ki işçilerin kendilerinden başka dostları ve savunucuları yoktur. Yani bu sınır yani işçi sınıfı net bir şekilde daha ortaya çıktı. Bir tarafta işveren, bir tarafta işçi sınıfı. Yani işveren dediğimiz bir aile bakın yani 650 kişiyi ailesiyle, çocuklarıyla beraber geleceğini düşünmeden kapının önüne koyuyor. Ve hiç insaf, vicdan vesaire şeylerine hiç girmiyorum ben. Yani bu kadar katı ve acımasız. Yani bunların her şeyi paradır. 3 kuruş kar için 650 tane işçiyi gözünün yaşına bakmadan kapının önüne koyabiliyorlar. Şimdi burada Tuncay'ın az önce söylediği Türkiye kanallarında, Türk gazetelerinde yeterince haber çıkıyor. Biz de elimizden geldiğince sosyal medyadır, Facebook'tur, Twitter'dır, Instagram'dır. Mesela siyasi partileri, gazeteleri etiketleyerek yani yapılan yürüyüş ve eylemleri sürekli paylaşıyoruz. Ve arkadaşlara da tavsiye ediyoruz. Her zaman etiketleyin yani bu siyasi partilerdir, kurumlardır, sivil toplum örgütlerde yani mümkün mertebe herkese ulaşalım. Alman basınında özellikle yani birazcık orada bir problem var. Orada tam istediğimiz yerde gerçekten değiliz. Ve bu konuda mesela böyle programlarda yani ben gerçekten size teşekkür ederim. Daha önceki eylemlerde de geldiniz. Firmanın problemlerinde her zaman oradaydınız. Evet. Yani siz safınızı ve duruşunuzu net bir şekilde belli ettiniz. Bizim buradaki arkadaşlardan beklediğimiz yani bu tür eylemleri, fotoğraflardır, yazılardır, ufak bir şey de olsa sosyal medyadır, ne bileyim fax olur, e-mail olur, yani WhatsApp üzerinden olur. Mümkün mertebe Alman kurum ve kuruluşlarına iletme. Burada gerçekten devletin desteğiyle 650 kişi kapının önüne koyuluyor. Tekrar söylüyorum, devletin desteğiyle. Evet. Adam bu işi yaparken kanunlara uygun mahkeme kararlarıyla bu işi yapıyor. Nasıl bir devlet 650 kişinin kapının önüne konuluyor ve hiçbirinden bir açıklama gelmiyor. Ve en önemlisi Solingen şehrinin bulunduğu yani fabrikanın bulunduğu Solingen şehri. 150 senelik bir fabrika geçmişi var orada. Ve bu belediye başkanı bugün ortaya çıkıp tek bir şey söyleyemiyor. Yani burada maalesef yani şunu görüyoruz yani hükümet olsun, Alman hükümeti, siyasi partiler, belediye başkanları. Hepsi maalesef burada işverenden yana bir tutum takındılar. Yani burada çocuklarıyla, karısıyla o yağmurda gerçekten o soğukta yani duran insanların yanında durarak tavırlarını net olarak ortaya koymadılar. Ya burada şunu görüyoruz gerçekten Almanya'da önümüzde bizleri gerçekten zor günler bekliyor. Yani mücadeleniz yani, ama bunu ille de sizi görecekler diye gösteriyor bize aslında. Hani bir kararlı bir duruş olduğunda, sürekli bir mücadele yürüttüğünde onlar da mutlaka
bu hareketi görecekler bence. Bu hareketin Sinan- işte yani insanlarda yani umutsuzluğa kapılmaması lazım. Yani burada ben şunu da tekrar söylemek istiyorum. Yani kimse burada toz pembe hayaller kurmasın. Kimse kimseye vaatlerde bulunmuyor. Yani bu duruş, bu eylem gerçekten çok onurlu, çok dürüst bir eylem. Yani insanlar şu, yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen biz bunu sineye çekip evimize gitmiyoruz kardeşim. Evet. En azından onurlu bir şekilde ben orada duruyorum. Ailemle, karımla veya çocuğumla. Yani bu mesaj yani o insanların yani daha çok insanlara ulaşabilmesi için bence mükemmel bir şey. Yani işverenlerin, Alman hükümetinin bunu görmesi bence yeterli. Evet. Burada Peki. yani gerçekten siyasi partiler, devlet kurumları, işçilerin yanında maalesef olmadılar. Ve Evet. buraları harekete geçirmek lazım. Peki, Şimdi o bir şey zaman daha önümüzdeki söyleyeyim. dönem yapılacakları bir şekilde ifade ediyorsun. Tuncay son Son şeylerim zamanda ilerledi. Şimdi Sinan'ın haberi yok, belki duymamıştır. Yani dün evvelsi gün meclisten, Solingen Belediye Meclisi'nden olan bir işte bağımsız bir aday geldi. Burada görüştük ve konuşma da yaptı. 3 sefer Belediye başkanı değil. Solingen meclis üyesi, evet, meclis meclis üyesi üyesi, gelmiş. başkan değil, meclis üyesi, pardon. 3 sefer Borbet'teki genel müdürle görüşmek istemişler. Bunu orada kendisi açıkladı. 3 sefer. Yani suyundan, elektriğinden şey edelim, verginden düşürelim. Ne yardımsa yeter ki kapatmayın diye. Fakat Borbet 3 seferde görüşmeyi iptal etmiş. Biz görüşmüyoruz, benim dediklerim var diyor. Olay bu. Yani şimdi orada tekrar mecliste gündeme getirecek arkadaş. Yani Sinan'ın o gün yoktu veya şeyde bilgisi yoktur belki. Şimdi Ondan dolayı. Mücahit, bu görüşmeden haberim var. Yalnız burada şöyle bir şey çıkıyor bak. Eğer bir meclis üyesi gelip orada 100-150 kişinin içerisinde şunu söylüyorsa 6 ay önceden belediye başkanı veya belediye başkanlığı Borbet'e çağrı yaptı. Vergiden indirime gidelim, suyundan, elektriğinden, gazından. Şimdi ben bunların hepsini duydum. Ama şimdi problem bu. Eğer bir belediye meclis üyesi bunu biliyor ve 6 ay susuyorsa yani bu suça ortaktır benim gözümde. Yani adam kapatmaya gidiyor, kapatmaması için devlet buna çağrı yapıyor. Diyor ki suyunu biz ödeyelim, gazında indirime gidelim, vergini ödemede yardımcı olalım veya vergiyi yarıya düşürelim ve Borbet ailesi bu teklife karşı çıkıyor. Yani bu bence gurur duyulacak değil, utanılacak bir şey. 6 ay önceden bu firmanın kapanacağını biliyorlar yetkililer ve susuyorlar. 6 ay sonra gelip Bir resmen orada görüşmeyi milletin gerçekleştiremiyorlar. karşısında Yani belediye bir görüşmeyi gerçekleştiremiyor. Yani patronla görüşmek için görüşemiyor bile yani. O bile kendi ve başına bir muhatap problem. almıyor. Yani bu inanılmaz bir Evet. şey. Ve orada 650-700 kişinin yani çalıştığı bir fabrikadan bahsediyoruz. Yani ufak bir döner dükkanından, bir kiosktan bahsetmiyoruz. Maalesef en başından dediğim gibi politikacılar, devlet buradaki işçileri resmen sattılar. Açık ve net bir şekilde. Peki. Yani bunu burada tüm Almanya'ya ben herkese Ama buna rağmen söylemeye güzel bir mücadele başlattınız. Onurlu bir mücadele başlattınız. Demin ifade ettiğiniz gibi çekilip ya patron bize işten attı, biz de evimize gidiyoruz, artık kendimize başka bir iş ararız demeniz, tam tersine hani mücadele ettiğinde kaybedebilirsin ama sonuçta bir mücadelen var, kazanma ihtimalin var. Ama mücadele etmesen zaten baştan kaybettin. Bu açıdan önemli ve anlamlı bir mücadele. Biz de Yeni Hayat Neues Leben olarak yanınızdayız. Sesinizi daha fazla insana duyurmak için bugünden itibaren daha fazla çaba sarf edeceğiz. Mutlaka Alman basınına da sesinizi ulaştıracağız ve bu mücadele kazandıkça, demin arkadaşlardan biri söyledi, sadece Solingen Borbet işçileri değil, diğer işçiler de kazanacak. Çünkü onurlu bir mücadele yürütmüşsünüz. Kazanımlar elde etmişsiniz. Şimdi onlar gasp ediliyor. Haksız ve tamamen kâra dayalı, daha fazla kar etme çabası içerisinde bir işveren tavrı görüyoruz. Tekrar size teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda umarız yeniden görüşürüz. Biz olayları takip etmeye devam edeceğiz. Ara ara bu ekranları yeniden sizlere açacağız diyeyim. Teşekkürler. Herkese iyi geceler. Teşekkür ederim. Destekleriniz için bize teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.